Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Harika bir kahvaltılık tarifiyle yine karşınızdayım. Gerçi kahvaltılık dedim ama sadece kahvaltılıkla da sınırlandırmak istemiyorum. İsterseniz ana yemeklerin yanına gerçekten çok güzel olabilir. Ya da böyle akşam 5 çaylarında atıştırmalık güzel olabilir. Size bırakıyorum tamamen hangi öğünde yemek isterseniz gerçekten çok da güzel gider. 3 adet domates kullanacağım. Genelde ben domatesin kabuklarını bazen soyarım ama bu tarifte soymuyorum çünkü domatesin o çerçevesi bize lazım. Bu nedenle 3 adet domatesimin kabuğunu soymadan gördüğünüz gibi halkalar halinde dilimliyorum. Çok da ince olmamasına dikkat edelim. Biraz yani yaklaşık böyle 1 santim kalınlığında olması yeterli olacaktır. Sonrasında dilimlediğim domateslerimi bir bardak yardımıyla içlerini alıyorum. Siz isterseniz bir bıçak yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Nasıl kolayınıza gelirse öyle yapabilirsiniz. Tüm halkalarda aynı işlemi uyguladım. Şimdi ise çıkardım o iç kısımlarını bir bıçak yardımıyla minik minik küpler halinde doğruyorum. Onları da ayrı bir şekilde kullanacağım. Ayrı bir kasenin içerisine alıyorum. Sonrasında doğradığım domateslerimi. Domateslerimiz sayesinde harika bir içte hazırlayacağız şimdi hep birlikte. Sarı kapya biber kullanmayı tercih ettim. Yıkadım ama benim kapya biberim biraz fazla büyüktü. Bu nedenle onun yarısını kullanmam yeterli olacaktır. Önce içerisindeki çekirdeği alıyorum. Daha sonrasında da minik minik dilimler halinde doğruyorum. Bana göre biberlerin içerisinde en lezzetli olanlarıdır bu kapya biberler. Özellikle sarısı, turuncusunu hatta kırmızısını da ben çok severim. Gerçi biz kapya biber diyoruz ama farklı bir ismi de California biberidir aslında. Hem çok iri etli aynı zamanda da çok lezzetli olmasının yanı sıra içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde de vücut sağlığına da oldukça faydalıdır. Şimdi ben diğer domateslerimin içerisine de onu ilave ettim ve sırada sosisim var. 3 adet uzun sosis kullandım. Onu da halkalar halinde dilimleyip biber ve domatesimin yanına ilave ettim. Sonrasında da 2 adet yumurtayı kırdım ve bir miktar karabiber, tamamen miktar size bırakıyorum. Bir çorba kaşığı yaklaşık un koydum. Yine dilediğiniz miktarda tuz da ilave edebilirsiniz. Sonrasında da kasemin içerisinde bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Tavamın içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Orta ateşte onu eritiyorum öncelikle. Sonrasında da içerisine domates halkalarımı yerleştiriyorum. Orta ateş kullanmanızı öneriyorum. Sonrasında da hazırladığım harcımı o domates halkalarımın içerisine yerleştiriyorum. Bir kaşık yardımıyla bol miktarda kullanıyorum. Hepsinde de aynı işlemi uygulayacağım. Kaşık yardımıyla ben zaten koyarken diğerleri de pişmeye başladı bile. Tabii bu tarifimizi çevirmemiz gerekiyor. Bir spatula yardımıyla çevirebilirsiniz. Ya da bir maşa kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Gördüğünüz gibi zaten çok kısa sürede piştiler. Yaklaşık 5-6 dakika içerisinde pişmiş oluyorlar. Hatta çevirdikten sonraki pişme süresi daha da kısalıyor. Gördüğünüz gibi ben hepsini yeniden çeviriyorum. Şimdi son bir dokunuşum kaldı. O da bir miktar kaşar peyniri. Sizin evinizde varsa farklı bir çeşit peynir de tabii ki kullanabilirsiniz. Ama ben kaşar tercih ettim. Kaşarı da üzerine serptikten sonra birkaç dakika daha böyle pişirirseniz işte bu muhteşem görüntüyü ve lezzeti elde etmiş oluyoruz. Bir de ben üzerine yeşilliklerle süsledim. Maydanoz olabilir, taze soğan yaprakları olabilir, isterseniz dereotu olabilir. Hepsi de çok çok yakışacaktır. Domates halkalarımın içlerini de görün istedim. Bu nedenle dilimliyorum. Ne kadar da güzel görünüyor. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha sağlıklı lezzetler için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.